Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar HTML eğitim setinin 1. bölümünde girişten başlıyoruz arkadaşlar. Hemen kendimize şöyle bir yeni bir dosya kuralım. index.html'i kurduk. Zaten hemen direkt öyle hepsini koymuş. Şimdi arkadaşlar ben size birkaç program, hani ben başta Android falan kullanacağım ama sonradan bilgisayarda yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim bilgisayarlarda geçerli. Windows bilgisayarları ve Mac bilgisayarları için de şu uygulamaları tavsiye ediyorum. Özellikle bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu kesinlikle en çok tavsiye ettiğim şey bu. Mesela arkadaşlarınızla yapacak olun falan, bunu kullanın. Ama yoksa Atom var ama o da güzel ama o kadar fazla bir özelliği yok. Ama şu garip bir indirme var, bilmiyorum. Zaten linkten aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Buradan direkt buraya Windows'a basıp indiriyorsunuz. Buraya bastığımda Other Platforms diyorsunuz. Sizi direkt GitHub'a gönderecek arkadaşlar. Ondan sonra şurada Atom Setup.exe var. Bunu indirin arkadaşlar. Diğerlerini indirmeyin. Şunu indirin. Atom Setup.exe. Bunu indirin. Bilgisayarınız için ama Windows için Mac için bilemeyeceğim arkadaşlar. Atom'u YouTube'dan atam bulursunuz arkadaşlar siz. Biz geçelim buraya. Bu arada Discord sunucumuz da var. Oraya da gelebilirsiniz. Bir problem yaşarsanız falan. Oraya da gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size bu element, bu taglerin hep şu mesela şu HTML bir tagdir. Doc.html bir tagdir. Title bir tagdir. İşte bunların hepsinin ne işe yaradığını falan hepsini göstereceğim arkadaşlar ben size. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz doc.html var ya, işte bu şeyimizin HTML sürümünü söylüyor. Tarayıcı diyor ki ben HTML'e çalışıyorum. HTML5 çalışıyorum diyor. Bu HTML tagi HTML dosyasına başlamak için bu tag koymak zorundasınız. Her tag değil ama çoğu tag açılıp kapanmalıdır. Yani mesela HTML tag. Burası bir slash eklenerek kapatılır. Mesela meta kapanmaz. O kapanmaz. Şimdi her sitemizin görünmeyen kısmı, üst kısmı. Body ise görünen kısmı. Bunları zaten ilerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Mesela bu meta ne işe yarıyor? Bir sürü meta var ama özellikle bu ne işe yarıyor? Charset UTF-8 yani Charset UTF-8 harflerin şeyine yarıyor yani. Mesela Ç koyacaksın, Ş koyacaksın, yani Türkçe harfleri destekleyen bir tagdir. Bu ise metaname, viewport, content falan filan, işte bu işe yarıyor. Mobille uyumlu olmasını sağlıyor. Title ise sitenin üstteki adı. Hani göstereyim mi? Mesela buraya girelim. Şurada gördüğünüz Visual Studio Code yazıyor şurada. İşte bunu ayarlıyoruz.
Biz ne koyalım? YouTube kanalımızın adını koyalım. LordCoder. Şöyle yapalım. Ondan sonra şöyle bir şey koyalım. Giriş diye. Giriş. Giriş. Yani videonun ismi. Giriş. Sonra ne yapacağız? Sonra ise arkadaşlar tabi bu HTML içerisinde CSS olmak zorunda, yoksa çok kısa olur. CSS dilde olacak arkadaşlar, merak etmeyin. Ondan sonra arkadaşlar bu değil mesela, ne yazalım arkadaşlar? Sitemizin içine bir şey yazalım. Ne yazalım? Yazalım, şöyle yazalım. H2 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 nedir arkadaşlar? H2 başlık gibi bir şey, yani başlık yani. Şimdi gösteririm size. HTML5 CSS LordCoder eğitim site. Site. Şimdi göstereyim size arkadaşlar nasıl bir şey verdiğini. Böyle bir şey veriyor arkadaşlar. Zaten bu preview. Şöyle preview gösteriyor. Ama biz bunu şeyde de açabiliriz. Navigatörde de açabiliriz. Yani aynı şey verecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi şöyle bir isim, yani başlık koyduk. Sonra mesela bir fotoğraf seçelim. Ne fotoğrafı olsun? Hadi atıyorum. Atatürk'ün fotoğrafı olsun. Atatürk'ün fotoğrafını seçelim. Atatürk. Atatürk yazdık. Dur şuradan indirelim. İndirdik. Şimdi dosyamıza koyalım. Hop hop. Doğru. Şu geldi. Şu fotoğraf mesela. Bu fotoğrafı buraya koymak istiyoruz. Ama arkadaşlar tabii bu fotoğraf koymamız için bunun bu dosyada olması lazım yani. Başka türlü koyamazsınız zaten. Koyalım hadi mesela. Fotoğraf koymak için img, yani imaj tagini koymamız lazım. Img. Bu açılıp kapanılan bir şey değil, tekli. Tabi bu img'nin arasına bir şey koyacağız tabii ki. src. src ne demek arkadaşlar? src source demek. Source İngilizce. Source yani kaynak demek. Nereden çekiyorsun diye. Nereden geliyor bu fotoğraf diyecek. Biz bir dosya falan kurmadık. Hemen şunu yeniden adlandıralım.
Atatürk nokta jpg. Şimdi sen bunu nereden çekiyorsun? Aynı dosyada arkadaşlar. Onun için bir nokta slash koyabilirsiniz ya da direkt böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk nokta hemen altında belirdi. Nasıl alt ne? Description yani bu fotoğraf nedir? Sen bana onu söyledin. Bu fotoğraf ne arkadaşlar? Eski bir Türkiye şeyini eski bir Cumhurbaşkanı. Onun için şöyle yazalım. President yazalım. President yazalım. Hayır, buraya gel. President yazalım. Ondan sonra ID verelim. ID nedir? ID bu ne yani? GIF mi? Fotoğraf mı? Ne bu diyor. ID picture. İngilizce vermenizi tavsiye ediyorum. Türkçe de olabilir ama Türkçe karakter kullanmamız gerekiyor. Türkçe karakter kullanmayın. Direkt böyle yapın. Bakalım fotoğrafımız gelmiş mi? Gelmiş. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafımız gelmiş. Şimdi biz buraya ne koyalım? Mesela bir site koymak isteyelim. Tamam mı? Bu siteyi koymak için A tagi gerek. Link vermek için ilk önce biz şöyle yapalım. Bir kelimenin nereye gittiğini, nereden bu mesela kanalı mesela tıkla yazıyor. Tıkla cümlesini, yani tıkla kelimesini tıklayınca bir yere götürüyor. Biz mesela onu yapalım. Aşref ne demek? Aşref nereden geliyor? Yani aynı şey. Sosla aynı şey ama bu daha bir başka. Hop. Açılıp kapanılan bir tek yine. Eşref. Ondan sonra biz buraya ne yazalım? HTTPS. Buraya bir link koyalım. youtube.com. Mesela youtube.com yazalım. Ya da youtube.com yazalım. google.com. Buraya da Google yazalım. Google'a tıkla. Bakalım. Otomatikman Google'a geliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Normal Google yani. Normal Google'a geldiniz şu an. Gördüğünüz gibi Google işte. Mesela biz bu fotoğraf var ya, bu fotoğraf etrafına bir şey yapmak istiyoruz. Mesela etrafına bir çizgi çizelim. Böyle bir şeyler çizmek için, dizayn falan yapmak için yeni başka bir programların dili kullanmak lazım. CSS dilini kullanıyoruz arkadaşlar. CSS. Geldik.
Şimdi biz bu ilk önce demeliyiz ki sen bu CSS dosyasını nereden çekiyorsun? Yani HTML dosyası, CSS dosyasını bağlamamız lazım. Kablo gibi. Şimdi onu nasıl yapacağız? Böyle yapacağız. Hop, link rel style.css ondan sonra ne diyorduk? Ondan sonra ne yazıyorduk? Ondan sonra hayır, doğru. Böyle bir şey yazmıyorduk. Style sheet. Yani CSS'in anlamı. Yani bu dosya ne? Sonra arkadaşlar type diyorduk. Type. Bu dosyanın tipi ne? Text / CSS. Ondan sonra href. Nereden çekiyorsun bu dosyayı? Style.css. Sonra bu tagi kapatalım. Kapattık. Şimdi CSS dosyamızı bağladık. Şimdi burada ne yapıyoruz? Biz bu fotoğrafı da bağlamamız için şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Class yani eşittir, sonra da çift tırnak, sonra da CSS dosyasını tanımlamamız için bir class seçiyoruz. Ne koyalım mesela? Ne koyalım? Line koyalım. Line koyalım. Buraya gelelim. Burada tamamlamak için şöyle yapıyoruz. Line diyoruz. Ondan sonra süslü parantez açıyoruz. Süslü parantezi açtık. Sonra ne yapıyoruz? Border diyoruz. Yani etrafını çizmemiz için. Ondan sonra hop. Ondan sonra da 2 piksel diyoruz. 2 piksel. Sonra da rengini söylüyoruz. Solid blue. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bakalım ne oldu? Etrafını maviye boyadı. Siz başka şeyler de boyayabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın yani. Like atarsanız seviniriz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bye.